Merhaba, buyursunlar. Konuğumuz Özkan Manav. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum ben dinlemek için. Evet, hoş geldiniz Özkan Hocam. Hoş bulduk. Bugün, bugün bizim Merhabalar. için çok önemli bir bestecimizle beraberiz. Özkan Manav. Kendisi bugün 32. konuğumuz değil mi Tayfun? Evet, 32. İkinci bölümdeyiz. E, Hocam, konsept gereği biz başta misafirimizden kendisini kısaca tanıtmasını istiyoruz. Sebebini de anlatayım. Biz bu bölümlerin altına bir süre sonra İngilizce, Fransızca ve İspanyolca altyazı ekliyoruz. Yurt dışından da bunun takip edildiğini düşünüyoruz. Sizi biz biliyoruz, bütün camia biliyor ama bilmeyen yurt dışındaki misafirlerimizin sizin kim olduğunuzu daha kolay anlayabilmesi için arzu ettiğiniz miktarda kendinizden biraz bahsederseniz çok sevineceğiz. Evet, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. 32. yayın olmuş, aşk olsun diyorum. Yani muazzam bir arşiv oluştu, öyle anlaşılıyor. Evet, 1967 yılında Mersin'de dünyaya geldim. 1971 yılında yani 4 yaşındayken babamın işini İstanbul'a taşıması vesilesiyle ailemle İstanbul'a geldik. Ee, İlkokulu Işık Lisesi'nde okudum. Ortaokul ve liseyi Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde okudum. 1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdim, kompozisyon bölümüne. Ve bu kurumda Ahmet Adnan Saygun ve İlhan Osmanbaş'ın kompozisyon öğrencisi oldum. Daha sonra Boston Üniversitesi'ne gittim. Orada müzik sanatları doktorası çalışmaları yaptım. Lucas Foss ve Marjorie Merriman'le. Yurda döndüm. Halen Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Evet hocam, çok Öyle teşekkürler. özetleyeyim. Sağ olun, sağ olun. Yani biz biliyoruz tabii ki ama dediğim gibi yurt dışından bilmeyenler olabilir ya da burada tekrar hatırlamak isteyenler olabilir. O yüzden bir küçük hatırlatma gibi Bu oldu. vesileyle kusura bakmayın, özel piyano dersleri aldığım Hülya Saydam'ın adını almak isterim, rahmetle almak isterim kendisini. Ortaokul yıllarında onunla yaptığımız çalışmalar çok önemliydi, değerliydi. Biraz besteciliğe de ben o çalışmalar vesilesiyle yönelmiş oldum. Mimar Sinan Üniversitesi'ne yönlendiren de Hülya Saydam'dı. Ayrıca Hülya Saydam'ın kayınbiraderi olan Erçivan Saydam'la da konservatuvar kompozisyon bölümünde çalıştım. Armoni ve armoni kontrpuan öğrencisi oldum. Erçivan hocamız da çok değerli, çok yararlandığım bir hocam olmuştur konservatuvar kompozisyon programında. Evet, Onu da rahmetle ve sevgiyle, saygıyla yad etmek istiyorum her ikisinde. biz biraz önce kayıttan önce sizinle İlhan Osmanbaş hakkında yaptığınız kısa tutayım dediğiniz ama benim çok faydalandığım harika bir kayıt var. Onu da ben Tayfun mutlaka o linki verelim. İlhan Hoca hakkında Hay hay, Özkan Hoca muhteşem şeyler anlatıyor. Bizim için hay. o kadar değerli ki sağ olun. Yani bunları Eksik olmayın. unutmamak, yani İlhan Hoca olsun, Ahmet Adnan Saygun olsun, ikisi bizim için tabii çok değerli büyüklerimiz. Biz de biraz ucundan sahipleniyoruz. İkisini de tahmin edersiniz gibi Evet, Ankara olunca. İkisi de bizim de evet. hocalarımız sonuçta. Yani besteciler yorumcularla yaşıyor. Evet, evet. Yani Yani ben tabii sizler işin biraz onları Ankaralılık, Ankara Devlet evet, Konservatuarı tarafından o da gidiyorum. olabilir tabii tabii. Evet. Sonuçta İlhan hocamız bizde de müdürlük yaptı kaç yıl. Sonra size gelmiş. Keza Ahmet Adnan Saygun da öyle. Yani E, Ankara'dan, İzmir'den dünyaya, önce Türkiye'ye sonra dünyaya açılan ve hepimiz için eminim ki gurur kaynağı olan bestecilerimiz her ikisi de evet, evet. Bu artık sene de Ankaralı olmanın çok ötesine geçtiler. evet, bu Yani sene Türkiye'li de olmanın ötesine geçtiler. siz Ve bizler de onlardan yararlanmış, yakında bulunmuş olmanın hem mutluluğunu hem bıraktıkları izlerin değerini idrak ediyoruz. siz de bu sene İlhan Hoca için harika bir seri yapıyorsunuz Mimar Sinan'da. Hayranlıkla izliyorum her bir bölümü. Çok güzel Evet, gidiyor. Ee, Ya umarım bu sene sonuna kadar böyle devam eder. Her bir bölüm İlhan Hoca için bambaşka bir değerli bir şey çıkıyor. Sağ olun yani. evet. Ya Teşekkürler. hocamızın 100. yaşı güzel bir vesile oldu.
bizim kompozisyon programı ve konservatuar müdürlüğü öncülük etti bu çalışmaya ve yeni kayıtların da gün ışığına çıkmasına vesile oldu. Eski bazı kayıtları da yayınlanıyor ve aşağı yukarı her yayın öncesi bir de sunum konuşması oluyor. Çok farklı perspektiflerden değerlendirmeler alıyoruz. Gerçekten yararlandık bizler de. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler emekleriniz için. Evet. Bizde sizin kayıtlı 2 tane eseriniz var. Siz bir dediniz ama biraz önce Aslı'nın bahsettiği Ay Nare Nare ile 3 türkü. Hangisiyle başlayalım? Ne konuşalım? Nasıl arzu edersiniz? Üç türkü kronolojik olarak daha önce. Okey. 2008-2009'a tarihleniyor. Ay Nare Nare galiba 2016. Yanlış hatırlamıyorsam. İsterseniz 3 türküyle başlayalım. Buyurun hocam. Buyurun hocam. Evet. Ee, Benim aslında 1991 yılında halk ezgileriyle ilişkim kesildi. 91-92 yıllarında kesildi, öyle hatırlıyorum. Ta ki 2003 yılına kadar. 2003 yılında Laçin'le birlikte halk ezgilerine yeniden ben dönmüş oldum. Uzunca bir aradan sonra, 10-12 yıllık bir aradan sonra. Laçin benim çok sevdiğim bir Doğu Anadolu ezgisidir. Aslında Doğu Anadolu ezgisi olarak bildiğim Azerbaycan kökenli bir ezgidir. Bir Azeri ezgisidir. O ezgi benim zihnimde bir süre dolaşmıştır. 2003 yıl öncesinde işte Ezgi'nin günlüğünün belki kayıtlarında veya daha önceki dönemde canlı olarak işte 10'lu yaşlarında, 20'li yaşların başında dinlediğim bazı icraları vardı. Ve o çok benim sıcaklık veren ve iç dünyamı böyle özel dokunuşlar yaşatan bir türküdür. Onu piyanolu üçlü için uyarlamak istedim. 2003 yılında o düzenlemeyi yapmama da aslında Selim Giray vardı, kemancı. Amerika'da öğretim üyesidir. Bildiğim kadarıyla şu anda North Carolina Üniversitesi'nde hocalık yapıyor. Kız ablası Ayşegül Giray Evet. kemancıdır. Babası Necati Giray sizin meslektaşınızdır. Hocam onu biz ağırladık, Necati Hoca'yı. Ne güzel. O da bizim misafirlerimizden biri oldu. Ne Muhteşem güzel. bir kişilik. Bize çok renkli bir bölüm yaşattı, sağ olsun Necati Evet, Hoca. İSSO'nun Büronsal grup şeflerindendi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Nusret Kayar'ın ardından Evet, evet. bizim de sevdiğimiz bir müzisyen büyüğümüzdür. Selim Giray bir piyano üçlüleri için eser istedi. 2002 yılında zannediyorum 2002 idi, Bonn'da Beethoven Festivali'ne gitmiştik. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Orkestrası'yla. Onlar için ben bir orkestra müziği yazmıştım. Portamento, Lento, güzel de bir icrasını sundular Beethoven Festivali'nde, Bonn'da ve dönüşüm ertesinde Selim Giray benden piyano üçleri için bir eser istedi. Ben de halk türküsü üzerine çalışıp çalışamayacağımı danıştım kendisine. O da olabilir pekala, niye olmasın, çok memnun oluruz dedi. Ve onun üzerine Laçin'i ben çalıştım ve gün ışığına çıkardım diyeyim. Ve fakat ertesinde Selim annesini kaybetti ve Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konser düşünüyorlardı. Konser programı iptal oldu. Ertesinde bizim ilişkimiz o dönemde bir miktar koptu ve o eser 3 yıl kadar Çekmece'de bekledi. Ta ki Bilkent Su Üçlüsü, Su Trio için Turgut Böğün, onu da belki tanırsınız, genç bestecilerimizdendir, akademisyenlerimizdendir ama maalesef biraz uzaklaştırdı kendisini, yalıttı müzik camiasından son 3-5 yıldır. İzmir, Urla'da yaşıyor, pardon Karaburun'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Turgut'un ricası üzerine Bilkent Su Üçlüsü için o Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin Ankara'da konserlerinin düzenlenmesine aracılık ediyordu. Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir konser için Bilkent Su Üçlüsü için benden piyanolu üçlü için eserim olup olmadığını sordu. Ben de valla işte bir türkü düzenlemem var dedim. Laçin, onu isterseniz vereyim.
arzu ederlerse bir baksınlar, seslendirmek isterlerse dedim. Ve onun üzerine programları aldılar gerçekten. Ve ilk seslendirişini Bilkent Su Üçlüsü yaptı. Onun ertesinde Bilkent Su birkaç kez daha seslendirdi. Almanya'dan bir piyanolu üçlü, Boulanger Trio adında bir piyanolu üçlü Türkiye turnesine geliyordu. Onlar internetten arayıp bulmuşlar. İşte o dönemde internet sitem yeni kurulmuştu, öyle hatırlıyorum. İşte sizden unuttum şimdi, Opus 17 miydi onun opusu? İşte Opus 18 galiba. Opus 18'i gönderebilir misiniz bize diye. O dönemde PDF vesaire de yoktu elimde. Ben basılı partileri gönderdim. Onlar Türkiye turnesinde seslendirdiler. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Eskişehir'de ve galiba İzmir'de olsa gerek 5 farklı kentte seslendirdiler. Ve Laçin böylece çok seslendirilir müziklerimden veya düzenlemelerimden diyeyim birisi haline geldi. Piyanolu üçlerin çoğu da bu düzenleme sözünden rahatsız oluyorlar Laçin'le ilgili. Reddetme arzusu olur. Çünkü düzenlemenin ötesinde orada bir yaklaşım, bir anlayış var diye de değerlendiriyorlar. Hatta Özcan Ulucanlar'ın ben en son yaptığı CD kaydında düzenleme ibaresini savunamadım. Onlar şeyi çıkardılar doğrudan doğruya CD kitapçığından da. Biraz aslında hani çekinik bir temas kurma diyeyim, benim halk ezgileriyle ilişkim öyle oldu. Yeniden dönüş, yani hani kendi müziğim değildir. Bakın ben bu müziği ele alıyorum ve oradan yola çıkarak yeni bir yere doğru ilerliyorum gibi. Onun için o düzenleme o anlama geliyor. Ve ardından o dönemde Hasan Uçarsu ve Mehmet Nemutlu, benim iki çok sevgili dostum, meslektaşım. Onlar İnönü Vakfı'nın bir projesi kapsamında cello ve piyano için birer türkü düzenlemesi yaptılar. Mehmet'inki Nalbandım türküsüdür. Hatta onun klarnet piyano için de düzenlemesini yapmıştır Mehmet daha sonra. Hasan'ınki de Elif dedim be dedim. Yani o proje kapsamında bestelenmiş bir eserdir. Ve işte Ankara'dan bazı besteciler de vardı. İstanbul'dan başka kimler vardı çok iyi hatırlamıyorum. Galiba İlteriş Sun vardı. Fakat o proje gerçekleşmedi. Yani bestelenen bazı eserler gün ışığına çıkmış oldu. Fakat CD kaydı düşünülüyordu. O proje hayata geçmedi. Fakat o eserler en azından gün ışığına çıkmış oldu. O projede ben yoktum. Fakat hani böyle bir bunu yani kırgınlık, alınganlık gibi değerlendirmeyin. Benim hiç öyle duygularım yoktur. Çünkü yani ta öğrencilik yıllarında ben terk ettim. O duyguları öyle söyleyeyim mezuniyet öncesinde. Hatta memnun olurum. Yani yeni eserlerin gün ışığına çıkmış olmasından. Gençlerin özellikle bize gurur veren başarılarını, yani bestecilerin de, yorumcuların da her yıl tanık oluyoruz. Onlara ayrıca gurur veriyor bizlere. Yani kendi öğrencimiz olsunlar, olmasınlar. Yani genç kuşak da çok iyi geliyor. Yani hem bestecilikte hem yorumculukta siz de biliyorsunuzdur. O eserlerin ertesinde ben 3 türkülük bir albüm yapmayı düşündüm. İnönü Vakfı'nın işte o projesinin ertesinde. Ve o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Dilara Gözde Araz'ın genç bestecilerimizden, hatta geçenlerde doçentlik dosyasını inceledim, orada da karşıma çıktı. Ah bir ataş ver, ateşle dememiş, ah bir ataş ver. Yani yerel deyişiyle, ifadesiyle birlikte öyle bir düzenlemesi vardı. Sesin Yolculuğunda seslendirilmişti. Herhalde 2005-2006 yılları olsa gerek. O Sesin Yolculuğu'nun tabii ben düzenleyicisi olarak merkezinde olduğu için bütün eserleri dinlediğim gibi onu da dinledim ve o benim eski yıllara götürdü. O işte 10'lu yaşlarımda yine dinlediğim, tanıdığım ve çok sevdiğim bir türküdür o. Ve böylece Ah Bir Ateş Ver üzerinden birinci bölümün o olacağı, o çok sevdiğim İzmir türküsünün olacağı ve arkasından işte henüz karar vermediğim 3 türkülük bir albüm düşüncesi ortaya çıktı. Ve demek ki işte o solo violonsel ve piyano için, pardon, violonsel piyano için yapıtlar bir esin kaynağı oldu.
Ki o dönemde henüz dinlememiştik de. Ve onlar sonradan seslendirildi. Ve belki Hasan'ınki seslendirilmiş olabilir. Çok net hatırlamıyorum. Mehmet Ne Mutlu klarnet piyano için bir düzenlemesini yaptı. O seslendirildi. Ertesinde işte bu esin kaynaklarıyla birlikte violonsel piyano için 3 türkülük bir albüme doğru yöneldim. İkinci bölüm Ordu türküsüdür. Al tavandan belleri. Onu bir türkü albümünde notasını gördüm. Doğrudan doğruya oradan alarak çalıştım. Ve çalıştığım dönemde hiç dinlememiştim henüz. O benim için çok değişik bir yaratıcılık deneyimi oldu diyebilirim. Yani doğrudan notadan söyleyerek, kendim mırıldanarak ama tabii onu aşağı yukarı ezberleyerek diyeyim. Çünkü ben halk ezgileriyle çalıştığım dönemlerde işte o ezgilerle yaşıyorum bir miktar. Yani işte hani masa başında çalışmadığımda da diyelim sabah kahvaltı ederken, işte evin içinde gezinirken dışarıda o böyle benim zihnimde dolaşır onlar. Öyle işte neler yapabilirim onlar üzerine de düşünmüşlüğüm mutlaka vardır. Ya ikinci türküyü ama alt tavandan belli hiç dinlemeden çalıştım. Üçüncü bölüm ise Leblebi, o çok iyi bildiğim bir türküdür. Onu da Modern Folk Üçlüsü'nün icralarında duymuştum. Onların farklı hatta böyle düzenlemeleri de var. Ondan sonra onu da yani oradan kulağımda kaldığı kadarıyla çalıştım doğrudan doğruya. Hatta onların bir giriş ezgisi vardı. Ben bunu Modern Folk Üçlüsü'nün eklemesi olduğunu tahmin ediyordum. Benim çalışmam da onun için dışarıda bırakılmıştır. Yani otantik Türkiye dahil olmadığını düşündüğüm için. Halbuki sonradan dinledim. Yani türkünün kendisinde de var zaten o. Ondan sonra hata etmişim diye de düşündüm. Ah Bir Ateş Veri de tabii kulağımda kaldığı kadarıyla çalıştım. O notası da yoktu. İşte kulağımda ezgisi vardı. Belki ezginin günlüğünden yeniden dinledim mi onu dinlemedim mi hatırlamıyorum. Belki bazı versiyonunu dinlemiş olabilirim. Ama yani onu böyle deşifre ederek, notaya geçirerek değil, işte kulağımda kaldığı kadarıyla çalışarak, yazarak oluşturdum. İkinci bölüm, birinci bölümün Ah Bir Ateş Verin o çok böyle insanın içine, yüreğine işleyen, hani kahredici diyebileceğim anlatımında Leblebi'nin o şen şakrak, oynak anlatımına bir köprü olarak düşünülmüştür. Yani Ah Bir Ateş Ver'den Leblebi'ye geçmek çok sarsıcı bir hani geçiş olabilirdi diye düşünüp bir tür köprü, yani bir bağlantı, intermezzo dedim ama bir farklı ses ortamıyla işte aksak ölçü üzerinde hareket ediyor. Ve ne böyle kasvetli ne çok oynak, yani kendine özgü çok hoş ifadesi olan işte o kitap aracılığıyla keşfettiğim türkü, albüm aracılığıyla keşfettiğim türkü. O da ikinci bölüm oldu ve bu müzikler o kadar çok seslendirilir oldular ki zaman içinde hem Laçin hem üç türkü. Hatta benim sonradan öğrendiğim bazı icraları da olmuştur. İşte notalarını alıp gitmişler mesela. Sonradan işte biz 2 gün önce çaldık, şurada çaldık, burada çaldık falan diye haberler geldiği de oldu. Bu tabii beni çok memnun ediyor bir besteci olarak. Yani çünkü eserlerin kendi hayatları var diye düşünüyorum. Yani bestecilerin hayatlarından ayrı olarak eser kendi hayatını artık yaşamaya başlıyor. Yorumcuların elinde, nefesinde, işte arşesinde, yayında, ruh dünyasında o artık kendisi ayrı bir hayat yaşamaya başlıyor eserler ve her bir icra ayrı bir yaşantı oluyor. Ve yaylı çalgılar bunu çok bunun bu ayrı özel yaşantının açığa çıkmasında çok etkili oluyor kanımca. Çünkü yani çalgının özellikleri, yapısal özellikleri, yorumcunun basışı, işte yaya uyguladığı farklı yani yay hızları veya baskılar diyelim ki farklı renkler, tınılar, ifadeler açığa çıkartıyor. Ve işte hakikaten yani Laçin 50'nin üzerinde oldu seslendirme sayısı.
Üç türkü bilmiyorum. Yani o da herhalde 20'yi geçmiştir. 33 hocam bizdeki listeye göre. Ciddi mi diyorsunuz? 40'a yakın diyeceğim. Evet, 40'a Evet, yakın aşk olsun. seslendirmesi var. Evet. Yani Evet. Ya, bizde de onu atlanan artık olabilir. 40'a gidiyor herhalde şu an gözüken. Evet. Yani benim bildiğim en çok seslendirilen Türk eseri şu an. Bu Violonsel zamana piyano kadar. için. Evet. Doğrusu orada da şöyle düşünüyorum. Ben onu da sizlerle paylaşayım bu vesileyle. Bu türküler, yani üzerinde çalıştığım halk ezgilerinin hepsi hakikaten çok özel ses dünyaları. Yani her biri bir dünya diyebilirim. Ben bu dünyalarda kendime ait bir şeyler görmüşüm ki onlara yönelmişim. Hatta yani Laçin yani yıllarca direndikten sonra artık dayattı. Hani oturup çalışmam lazım yoksa zihnimden çıkartamıyorum ben bu ezgiyi diye. Biraz da böyle bir tür takıntı haline dönüşerek böyle çalıştım. Ah Bir Ateş Ver yine yani üç türkünün bestelenmesinin ana motivasyonu o birinci türküdür. Hakikaten yani onu bestelemek üzere yola çıktım. Diğer iki türkü sonradan eklenmiş oldular. Yani ben nasıl kendime ait bir şeyler bulup ona ama kendim ayrıca bir şeyler eklediysem o ses dünyalarına yani aslında ait oldukları dünyadan başka bir dünyaya da taşınmış oluyorlar. Böylece yani klasik müzik bestecilerinin işte kalemleri aracılığıyla yorumcular da benzer bir şekilde benim eklediğim ve yeni bir şeye dönüştürdüğüm o dünya içinde bu kez kendilerine ait bir şeyler görüyorlar. Onlar da biz şunu ekleyebiliriz diye yani kendi ses dünyalarının süzgeçlerin içinden geçirip işte şunları ifade edebiliriz, şunu katabiliriz, şöyle bir yaşantıya dönüştürebiliriz diye herhalde düşünüyorlar ve hakikaten de bu oluyor. Yani birkaç aşamadan geçip böyle yeni bir aşamaya geçerek yani onlar da bu sefer o dönüşmüş olan eserde kendilerine ait olan mutlaka bir şeyler görüyor, hissediyor olmaları lazım. Ve tabii bunun kaynağı işte o halk kültürüdür, ses mirasıdır. Bu coğrafyanın sesleridir e, doğrudan doğruya. Yani ana kaynağı orası. Ve yani pişman da değilim. Hani bu kadar yıl geçtikten sonra Google'da yanlış hatırlamıyorsam hala duruyordur. Yani kendi adımı yazdığım zaman orada bir künye çıkıyor. İşte benim müziğim folklor olarak tasnif edilmiş orada. Yani aslında ben işte Özkan Manav aşağıda folklor veya halk müziği diyorlar. Tabii bu müzikler bu kadar çok seslendirilince benim ait olduğum mecra orası gibi olmuş oldu. Yani varsın öyle olsun. Çok da alınmıyorum doğrusu. Yani Evet, halka mal olmuş bir müziğe dönüşmüş hocam. Ne güzel işte. belki de. Yani, evet. Yani onlara Yani müdahale ben etmek şimdi aslında çok zaten. Evet. yorumculara bakıyorum. 5-6 tane yurt dışından yorumcu var. Yarısından fazla zaten Dilbağ çalmış Emine ile. Ona doğru, onlar da çok. Bir Yani Can yurt dışı- Keren'in bir yorumu var. En son bir Dorukan çalmış. Hep İstanbul ağırlıklı. Bir tek bizden Yiğit Ülgen Ankara Bilkent'ten. Bir Evet, tek Elif Ankara'dan Önal'la Yiğit birlikte. çalmış. Evet, İki evet. kere. Demek ki bizim Ankara Devlet Konservatuvarı'nda biraz daha bu eserle ilgilenmemiz gerekiyor. Bu kendi üstüme ödev olarak alacağım. Bir yerden Teşekkür ederim ama yani biraz şöyle düşündüm, onu da söyleyeyim İzzet Bey. Benim bu üç türkünün bizim violonsel sınıfına gitmesi de aşağı yukarı 3 yıl zaman aldı. Yani önce işte yurt dışında seslendirildi, sonra Metin Ülkü bir Polonyalı çelistle Polonya'da bir konser, resital ayarladı. Sonra Türkiye'de de çaldı. Adrian Brendel'le bir öğrencimiz Başak Dilara Özdemir. O İstanbul'da iki ayrı resital organize etti. Yani ilk seslendirilişler öyle oldu. Violonsel sınıfı sonradan haberdar oldu. İşte Dilba eksik olmasın. Dilba bazı konserlerde duydu veya işte haberdar oldu. İşte bana notasını verebilir misiniz? Çok isterim diye. İşte yani bazen hani şöyle de düşündüğüm olmuştur. Yani bazen devlet dairelerinde bir hani evrakın bir odadan öbürüne gitmesi böyle çok zaman alabiliyor ya. Ondan sonra Evet. yani dışarıya ulaşması daha çok yani birkaç haftada gelip gidebilecekken işte dolaşa dolaşa böyle daha uzun zamanda gitmiş oluyor ama olsun. Yani ben de çok doğrusu hani böyle girişimde bulunmadım. Yani onun da etkisi vardır. Aslında benim de vermem gerekirdi. Yani violonsel sınıfımıza doğrudan doğruya.
Ama ondan sonra hakikaten Dilba Tokay ve Emine Serdaroğlu hem CD kaydında yaptılar, hem yani Avusturya'dan Hindistan'a kadar farklı ülkelerde de seslendirdiler. Evet, evet. Yani o anlamda Sonrasında çok ne güzel seslendirilmiş, bilinen bir esere dönüşmüş. Hocam ben burada şeyi sormak istiyorum. Bu eseri çalmak isteyen yurt dışından ya da Türkiye'den başka bir okuldan bir violonselci arkadaşımız olursa size nasıl ulaşır? Nasıl elde eder eseri? Nasıl müsaade alır sizden? O konuda da bilgi verebilirseniz hocam. benim e-posta adresime mesaj gönderecekler. Ben O nedir hocam? genellikle çok gecikmeden gönderiyorum. Yani hemen, E-posta adresinizi paylaşabilir misiniz? Onu da olur burada. peki. Oskanmanav.com. Benim internet sitem, işte sözüne ettiğim gibi 2008 yılında yayına girdi. Oraya ait bir, işte onun uzantısı olan bir e-posta adresi var. Yani o tarihten beri ben bunu kullanıyorum. oskan@oskanmanav.com. Ben memnuniyetle gönderiyorum. Fakat benim bu memnuniyetle paylaşmış olmam ilk seslendiriliş açısından küçük bir kıvılcıma ve soruna da yol açtı. E, Şimdi o da geldi aklıma. İtalya'dan bir çağdaş müzik topluluğu, Inter Ensemble, benden o dönemde işte kendi formasyonlarına uygun eserlerim olup olmadığını sormuştu. Ben de yani zannediyorum böyle bir beşli altılı gruptur o. İşte klarnet, flüt, violonsel, piyano, keman olsa gerek. Vurmalılar da belki vardı. Ve onlara bu notayı gönderdim. Yani henüz ilk seslendiriş yapılmadan. Yani işte yeni yazdığım şöyle bir müzik var, Laçin var. Bunları gönderdim kendilerine. Ve hemen programa aldılar. Yani daha mürekkebi kurumadan programa aldılar. Ve Metin Ülkü işte ilk seslendirişi yapmak üzere yola çıkmıştı. Polonya'da, zannediyorum Varşova'da bir konser ayarlamıştı. Ve benim bu İtalya'daki gruba göndermiş olmamla rahatsız oldu. Niye gönderiyorsun notanı dedi. Ben de yani Metin hani gönderdiysem tamam, hani seslendirip seslendirmeyeceklerini bilemem ki, istedikler gönderdim. Onun için yani her isteyene notanı niye gönderiyorsun? İşte biz emek veriyoruz bu kadar vesaire. Ondan sonra o da tabii hakikaten müziklerine çok emek vermişti. Özellikle solo çalgı için benim bölümlerimin hem birçoğunun ilk icracısıdır hem de kayıtlarında yapmıştım çok özenerek, emek vererek. Fakat ilk seslendirilişi yapamamış oldu Metin maalesef. Ben o Inter Ensemble'a bir mesaj gönderdim o dönemde. 2 ayrı konserde seslendirmeyi düşünüyorlardı. İşte birisi Luca'da, biri Padova'da. Yanlış hatırlamıyorsam. Metin Ülküler'in konseri 2 konserin arasına denk düşüyordu. Ben mesaj gönderdim. İşte Luca'daki icranızda 3 türküyü seslendirmezseniz işte memnun olurum. Çünkü benim yakın arkadaşlarımdan birisi işte Varşova'da ilk seslendiriş yapmak istiyor diye. Bunu hatta Metin'e de söyledim. Bak böyle böyle yazdım dedim. Fakat sonra ne oldu diye tahmin edersiniz. Hiç cevap bile vermediler. Çaldılar Oradan geçtiler. seslendirdiler, video kaydını gönderdiler bana. Yani Tabii, hani, bu ne arada yapalım? Lucca bizim için önemli bir şehir. Evet, Luigi Boccherini'nin doğduğu çok şehir. güzel söylediniz. Hem Evet, Luigi Boccherini hem de Puccini. evet. Yani ben Puccini, tabii yani violonselci ikisi de olarak gurur Boccherini duyuyor. ile daha çok, Evet, evet. evet, doğru. Evet. Yani Luca'ya Boccherini, hiç gittiniz mi bilmiyorum. Ben birkaç yıl evet, sonrasında gittim. Evet. evet, evet, Çok evet. ilginç bir İtalyan kentidir. Böyle bir küçük ortada çemberler halinde inşa edilmiş ve yüzyıllar içinde dışarıya doğru bir genişlemiş bir kent. Bir orta çağ lukası var. Böyle surlarla çevrili aşağı yukarı. Ama surlar sonradan yıkılmış tabii. Bir işte yeni çağ lukası var. Bir işte 20. yüzyıl lukası, o bütün sırların dışında. Yani böyle daireler halinde ve böyle 5 ayrı 6 kapısı var. Kente farklı noktalardan o surların çevresinden giriliyor. Bu seslendirilişin yapıldığı yer de bir müze imiş. Luca'da bir sanat müzesi. Hatta bu ilk birinci türkünün Ahir Ateşver'in ilk icrasında bir kaydı vardır. Bu Luca'daki seslendirmenin icrası YouTube'da vardır. Hatta üçünü de gönderdiler. Ben birinciyi Fahrettin Arda'ya göndermiştim. Zannediyorum Fahrettin yüklemiştir o kaydı. Yani konserde bulunamadım, gidemedim ama sonradan bir böyle Toskana bölgesi gezisi yapmıştık ailemle. Orayı da buldum. Gittim hakikaten işte kapısına kadar
Gittim o konser mekanına. Evet, işte öyle oldu. Yani üç türkü de hakikaten daha yani böyle yani çok fazla beklemeden daha ilk bestelenişinden böyle 3-5 ay sonrasına itibaren çok seslendirilir müziklerinden birisi oldu. Yani Hatta CD kaydı da yapıldı. dediğim gibi hocam, yani şu an bizde 324 eser var. Biraz önce siz gelmeden onu konuşuyorduk. Aşk olsun. Çok Evet, muazzam bir 324 yapım. eser arasında bugün itibariyle 6 ay sonra ne olur bilemem ama en çok seslendirildiğini öğrendiğimiz eser sizin eseriniz. Yani benim için bu söyleşinin sürprizi oldu. Evet. Yani Teşekkür yine ederim ama işte yani söylediğim gibi yani bu türkülerin iç dünyasının yani ses dünyasının mutlaka bir etkisi var orada. Ee, yani o artık evet, dinleyicilerin takdiri. Ben ne desem boş. O anlamda bazı bestecilerimiz, Türk bestecilerimiz daha şanslı, bazıları daha şanssız. Mesela Adnan Saygun hakikaten çok şanslı hocamız. Bu şansı 50 kere hak ediyor ama yine de şanslı. Yine en çok Türk viyonsel eseri seslendirilmiş o kuşak, o ekipten yine Adnan Saygun. Çok evet, ciddi çalınmış eserleri. Diğerleri o kadar değil. Diğerleri daha geride kalmış. O anlamda siz de toplam sayıda benim görebildiğim bugün itibariyle evet, 5 evet. sene sonra ne olur bilemem ama bu eseriniz bizim açımızdan hani en çoklar listesinde bir kategorinin tepesini temsil ediyor. Evet, Bilginiz olsun. evet, teşekkür ederim. Yani mutluluk duyuyorum ama şu da var, onu da söyleyeyim. Bazı eserler hacimli eserler. Solo violonsel için partika, hatta İlhan Usmanbaşı'nın da partikası vardır. Ya bunlar en az 15 dakika, 20 dakika da olabilir. Violonsel piyano için sonat bence Saygı'nın birinci döneminin en önemli eseridir. Hakikaten çok 1941. özel bir, yani Evet, bütün evet, evet. armonizasyonuyla, ses dünyasıyla. Yani çok güçlü bir ilk dönem eseridir. Benim gözümde Özsoy'dan daha önemli bir yerdedir Saygun'un birinci dönem üretimi. Yani ses dünyasının böyle ileriye doğru açılan işaretleri, yani çok önemli işaretleri var o eserin. Ve işte ama çok emek isteyen eserler bunlar. Yani üç türkü de istiyor mutlaka. Hatta Laçin de istiyor. Yani 5-6 dakikalık bir eser olmasıyla birlikte. Fakat yani bu 20 dakikalık bir eserin çalışıp çıkartılması daha fazla emek istiyor hiç kuşkusuz. Ve işte iyi bir piyanist bulması lazım. Cellistlerin işte e, Saygı'nın cello piyano için sonatının icra edilmesi için. Yani farklı bazı koşullar var. Ya bunların da etkisi olmuş olabilir. Mutlaka. Evet. Hocam diğer eserinize geçebilir miyiz? Olur. Evet. Aynare Nare'ye biraz Evet. ondan bahsedebilir misiniz? Evet, Ay Nare Nare'de aslında o da dört el piyano için iki Anadolu ezgisini benden Gülü Ensari ve Herbert Schuh eşi çok çok muazzam, harika iki müzisyen, evlidirler. Onlar benden bir eser istediler 2015 yılında. Benim dört türkü, orkestra için dört türküyü dinlemişler ve onlardan iki bölümü kendileri için dört el piyano için uyarlayıp uyarlayamayacağımı bana danıştılar. Eğer ben yapamazsam, hani zamanım, çalışma takvim el vermezse kendilerinin düzenlemesine izin verip veremeyeceğimi danıştılar. Benim de çalışma takvimim uygundu o dönemde. Yani ne zamana gerekiyor size diye sorduğumda böyle 5-6 ay ilerisini bana söylediler. CD kaydı yapmak istiyorlardı. Nitekim yaptılar da. Çok da güzel bir icrasını sundular. Ve onlar da çok farklı ülkelerde konserlerinde seslendirdiler. İki Anadolu ezgisini. O iki Anadolu ezgisinin birinci bölümü benim orkestra için dört türkünün üçüncü bölümüdür. Kesik Çayır Biçilir mi? İkinci bölümü de benim Kınar Ermeni müziğini araştıran Kınar topluluğunun yanlış hatırlamıyorsam Kalan Müzik'ten çıkmış olan albümlerinden keşfettiğim bir çok harika bir Ermeni halk ezgisidir. Sason yöresinden. O bir ağır girişi vardı, bir de hızlı bölümü vardı. Ben doğrudan doğruya hızlı bölümünü çalıştım. Çünkü onun tamamı 6 dakika sürüyor. Hızlı bölümünün kınar yorumu aracılığıyla keşfettiğim e, versiyonunun 4 el piyano için dönüşmüş halidir. Orada hatta bir yani piyanonun
solda oturan piyanistin seslendirdiği parti epeyce böyle davul figürasyonları yapar. İşte böyle senkoplu ritimlerle falan, o bir tür davul partisi gibi de tınlar. Ama tabii benim versiyonumda farklı eklemeler, armonizasyonlar, akorlar, jestler vesaire var. Ondan sonra onun üzerine Herbert ve Gülbu benden ünlü bir Alman çelist Detlev Müller-Siemens olsa gerek. 3 isimli. Siz daha iyi hatırlarsınız. Detlev Müller-Siemens'in ve onlarla birlikte verecekleri bir konserde bis olarak seslenmek üzere benden istediler. Yani 4 el piyano ve violonsel için. Fakat yani konser tarihi epey yakındı. Yetiştiremediler ve İstanbul Müzik Festivali'nde Dorukhan Doruk'la seslendirdiler. Yani o versiyon Güllü ve Herbert'in ricası üzerine, hani o ikinci bölümün bu sefer violonselli bir versiyonunu da benden rica etmeleri üzerine benim yaptığım yeni bir düzenleme oldu. Orada da bazı eklemeler vardır. Ama hani Kınar'ın versiyonunda 4 el piyano için yaptığım eklemelerden daha azdır. Eklemeler. Yani 4 el piyano versiyonu epeyce duruyor. Violonselde bazı yeni hatlar, yeni bazı ezgiler var. Hatırladığım kadarıyla böyle bir bölü 6 ton, bir çeyrek perdelik düşük sonda kodada bazı sesler vardır. Ki CD kaydında Aynı Arena'nın sonunda böyle bir mikrotonal değişiklik yapmaya çok sıcak bakıyordu Herbert'le, Gülru da. Bunu kayıtla yapabiliriz. Eğer isterseniz düşünün dediler. Ben orada la perdelerinden 2 tanesini çeyrek perde düşürdüm. Ve öyle kaydedildi. Onun hatta CD kaydı YouTube'da da olsa gerek. Ve o Evet, var hakikaten hocam. evet farklı tınlıyor ve işte cello piyano için versiyonda o çeyrek perde düşük versiyonunda bu sefer cello partisine doğrudan doğruya aktarmış, taşımış oldum. Doğrusu o ilk seslenmiş İstanbul Müzik Festivali'ndeki Gülruların konserinden sonra sunuldu ve benim için de sürpriz oldu. Yani orada Dorukhan Doruk'un konserin sonunda sahneye çıkıp da işte bis olarak seslendirmeni ben beklemiyordum. Meğer çalışmışlar. Konserin hani bis olarak seslendirmiş oldular. O çünkü 4 el piyano resitaliydi o. Yani bir anda sahneye çeliz arkadaşları çıktı. Bizim çok sevdiğimiz öğrencimiz. Ve güzel de bir icra sundular. Başka çalındı mı hocam eser bir daha o şekilde? O kadar, henüz o kadar seslendirdik. Çünkü çok hani sık bulunan bir müzisyen grubu değil. Yani hani 4 el piyano violonsel. Gene seslendirilebilir belki ama hani ya violonsel piyano oluyor veya 4 el piyano oluyor. Hani bir araya gelmeleri gerekiyor. Bu da aynı üç türkü gibi notayı sizden çalmak isteyenler isteyebilir mi aynı şekilde? Ben tabii memnuniyetle gönderiyorum. Tamam hocam. Memnuniyet. Hatta genellikle gecikmeden gönderiyorum. Göndermeye çalışıyorum. Çünkü gecikirsem unutabiliyorum. Yani gündelik çalışma tempomuz, işte öğrencilerimizle derslerimiz vesaire. Tabii. Hani unutmayayım diye işte gönderiyorum. Ben memnuniyetle gönderiyorum. Hani yayın eviyle anlaşmam olsa, henüz öyle bir anlaşmam yok. Çok da araştırmadım doğrusu. Yani yurt dışında yayın evleriyle temas kurmak hep benim uzun yıllardır zihnimin bir köşesinde olan bir konu ama ihmal ettim. Yani 8-10 yıldır ihmal ettim. Ondan sonra birkaç eserim yayınlandı sadece. Yani onlar söz konusu olsa yayın evine yönlendirirdim. Yayıncılıktan solo keman için Horon yayınlandı. 8-10 ay kadar önce. Ona da kemancı Naz İrem Türkmen ve ailesi aracılık ettiler. Yurt dışında bir yarışmada seslendirmek istiyordu ve Naz İrem de birçok konserinde seslendirmiştir. O da çok harika bir genç yetenektir. Ya ezbere çalıyor. Yani ilk ezberleyen kemancılarımızdan 14-15 yaşında öğrendi. O böyle hani çok virtüöz keman yazısını ezberledi, öğrendi. İşte o yarışma için bir basılı olması gerekiyormuş çalacakları eserleri. Onun için işte yayınlandığını siz ne düşünürsünüz diye sordular. İşte yayıncılıkla konuşsak işte nasıl bakarsınız diye bana sordular. Ben de yani elbette dedim, hani Türkiye'de yayınlanacak olsa ben de Pan'dan yayınlansın isterim zaten dedim. Öyle onlar vesile oldular ve çok yani güzel bir baskısını da sundu yayıncılık.
Ama yani geri kalan eserlerim yayın evinde değil şu anda. Ben Anladım. memnuniyetle gönderirim. Tayfun, hocaya sormak istediğin bir şey var mı? Yok, çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Böyle kadim bir şeyi, ezgiyi, melodiyi ne kadar başarılı düzenlediyse bu kadar çok icra edilmiş, bu kadar keyifle dinlenmiş. Ben tanımaktan keyif duydum. Aslı, sen bir şey sormak ister misin hocaya? Hocam ben hani öncelikle bu sıkışık programınız içerisinde bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve iyi Rica ki ederim. diyorum bu İnönü Vakfı'nın iyi ki böyle bir şey olmuş ve sizi yıllar sonra yeniden bu müziğe de geri dönmüş. Her ne kadar siz folklorik müzik bestecisi evet olmasanız da yine de bu gerçekten bizim için ve Beyoncé için bir şey yazmanız için çok büyük bir avantaj olmuş. Eserleriniz zaten hani sıklıkla takip ediyoruz. Seslendirmeyi de çok istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben geciktiğim için özür diliyorum sizlerden. Aslı. Benimle Nisan-Mayıs aylarında temas kurmuştunuz. Öyle hatırlıyorum ama o dönemde çok eski bir müzik. Yani Sinfonietta'nın partisyonun yeniden yazımıyla ilgileniyorum. O da biraz hacimli bir müziktir. Onun hemen ertesinde Türe Berkin'in, o da sizin Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Evet. hocanızdı. Hem piyanist hem müzikoloji bölüm başkanı. O bir Saygun kitabı hazırlıyorlar. Onlar Saygun'un zannediyorum 30. ölüm yıldönümü vesilesiyle özellikle bu yıl yayınlanmasını istedikleri bir çalışma oldu. Farklı bölümleri var. Kendi bir öğrencisi de var. Bazı başka müzikoloji çevresinden yazarların yazıları var. O kitap için benden bir kitap bölümü istemişti. Onun hemen ertesinde ben Mayıs ayında o bölümü söz verdim ki onu da Haziran'ın ortasında, hatta 3. haftası ancak bitirebildim. Böyle gecikerek işte yani ötelenmiş Hocam oldu. bugüne kısmetmiş, hiç sorun Evet. değil. Tabii, tabii. Biz Evet, sizi evet. ağırlamaktan son derece keyif duyuyoruz. Sağ olun, lütfettiniz, zaman ayırdınız. Evet, ben çok memnun oldum. İnönü'nün adı geçti. İnönü Vakfı'nın da adı geçmiş oldu. İnönü de sizin meslektaşınız sayılır mı bilmem. Siz haberiniz Evet, var mı? yani, Çay'da tabii. çalışırmış. Tabii. Nusret Hatta bazen Kayar'dan ders cemiyet aldı. götürdü. Nasıl? Nusret Kayar'dan Beyoncé dersi almış. Öyle mi? Onu Evet, 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 bilmiyorum. evet, uzunca bir evet, süre. evet, Hı hı. evet, 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 evet. evet. O açıdan da anlamlı bir proje. Hani İnönü Vakfı'nın violonsel için eserler istemiş olması çok anlamlı. İnönü'nün çalıştığı violonsel Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaymış diye duydum. Yok, o şeyde duruyor, Pembe Köşk'te duruyor. Evet, Ne evet. yapalım? Kaydı bitirelim İşte, mi Tayfun? Hay veda edelim. Aslı güzel bir veda anonsu yapar bence. Peki. Çok teşekkür ederiz tekrar her şey için. Bu kanalımızı beğenmenizi ve takibe almanızı öneriyoruz biz kendimiz için. Çünkü çok değerli hocalarımızla çok değerli eserler üzerine söyleşiler yapıyoruz. Kaçırılmayacak bir fırsat olarak düşünüyoruz. Devam ederiz. Hoşça Herkese Çok iyi teşekkür günler ederim. diliyorum. Hoşça Oldu. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.